Herkese merhabalar. Kanalıma Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle gördüğünüz gibi telefon kılıfı çalışması yapacağız. Daha önce geriye dönük bu tarz videoların çekimini yapmıştım. Bu modelde çok hoşuma gitti. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle içine bir telefon alayım. Evet, hemen bir telefon bulup geldim. Telefonların genişliği hemen hemen aynı. Bu telefona göre örmedim tabi. Şöyle şu kısmı daha renkli duruyor. Şöyle şu şekilde de. Tabi siz bunun ölçülerini kendi telefonunuza göre ayarlayacaksınız. Ben de şöyle 9 santim, 18 santim bu şekilde. Yapımı da oldukça kolay. Bunu hangi iple ördüm? Füme rengi ekranda fazla belli olmayacağı için şöyle bir koton iple ördüm. İnce bu. Bu video çekerken biraz görünmeyeceği için şöyle bir ip tercih ettim. Bu biraz daha aynen yine koton ip. Biraz daha kalın olduğu için bununla tercih ettim. Şöyle bir ayraça ihtiyacımız var. Bunun dışında 2,5 milim tığ kullanacağım bu ip için. Telefon kılıfı için başka bunu şöyle düşündüm. Şu orta kısımlarına ince dikebilirsiniz. O da çok şık durur. Hatta şöyle bir göstereyim. Evet. Şu incilerden dikmenizi tavsiye ederim. Şimdi dikmeyeceğim için ipten çıkarmıyorum. Onun bir boy büyüğü var. Şöyle üstüne bırakacağım. Dikilmiş gibi. Şu kısımlarına daha renkli görünmesi için, biraz daha süslü olması için. Bakın şu şekilde de şu orta kısımlarına ince dikebilirsiniz. Bu da bir fikir. Düğme evde vardı. Bunu kullandım. Tabii ki siz istediğiniz gibi bir düğme kullanabilirsiniz. Ya da içeriden dikilen çıtçıtlardan kullanıp şöyle takabilirsiniz. Bunlar sadece benim fikirlerim. Sizler de farklı fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. Şimdi hemen telefon yapımına geçelim. Telefon kılıfı pardon. Evet. Şimdi bu örneğimiz de burada kalsın. İnce iple yaptığımız için zincir sayısı bunu vermeyeceğim. Ölçüyle yapacağız. Yine şöyle önce ipimizi sabitleyelim. Zincirlerimizi oluşturmaya başlayalım. İp markamı da soracak olursanız ikisi de diva. Şöyle göstereyim. Bu da diva, siyah olan. Bu da diva. Evet, devam edelim zincir çekmeye. Zincirlerimi saymadım. Şöyle ölçüyorum. Tam olduğunu düşündüğüm için şu şekilde yapalım. Bakın. İlkine girip bir sık iğne yaptım. Kalın ip olduğu için bu kadar örnek de araya girmeyecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım buna da beraber kaç örnek girecek. Evet, her zincire birer defa girerek birer tane sık iğne yapıyoruz. Zincir sonuna kadar bunu devam edelim. Evet, son zincirine geldim. Hemen şöyle onu da içine girerek bir sık iğne örüyorum. Aynı yere bir sık iğne daha ve bir tane daha. Sonuncunun içine 3 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi de yaptığımız sık iğnelerin karşısındakilerine yine sık iğne yaparak sıra başına kadar gideceğiz.
Şu kenarda kalan ipi de bu şekilde arada götürerek saklıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, ördüm. Son zincir geldim buraya. Bir tane ördüm. Bir tane de dönüşte örmüştük. Bir tane daha örüyorum buraya. Sonra şuraya geçiyorum. İlk yaptığımız zincirin tepesine çekiyorum ve kaydırma yöntemiyle alacağım. Aldım, kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Burası bizim başlangıç noktası olduğum için şöyle şu kısma işaretleyiciyi takıyorum. Dursun orada. Şimdi bu kısma aynı yere bir zincir çektik, bağlantı yaptığımız yere bir tane sık iğne örüyorum ve diğerlerine de devam ediyorum. Şimdi fazla videoyu uzatmamak için şöyle söyleyeyim. Burada bağlantısını yaptık zaten. Kaydırma yöntemiyle bağlantısını yaptık. Bir zincir çekip aynı noktaya battık ve sık iğnelerle devam ettik. Bu köşelerde arttırma yapmayacağız. Aynı şekilde her sık iğnenin üzerine birer sık iğne yaparak döneceğiz. Ve şöyle kapatıp ikinci sıradayız ve 3 sırayı bitirip dönelim. Evet. Son bir tane kaldı. Bağlama hatta kaldı. Bir tane de kalmadı. Bağlantı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 defa üstüne doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. 1, 2. 2 defa üstüne doluyorum. Aynı noktaya. İki defa da çektim. Bakın son ilmekleri çekmiyorum. Tekrar üzerine doluyorum. Aynı noktaya 1, 2, 4 tane ilmeğim oldu. Tekrar üzerine alıyorum 2 defa. Bakın 1, 2, 3, 4. sık iğne. 1, 2. Aynı noktaya yine ikili sonuncularını çekmiyorum. Sonuncu ilmekler tığımda kalıyor. Evet. 2, 4, 6, 7 ilmek tığımın üzerinde var. Ama şöyle bakarsak 3 trabzan burada. Bu da üste çıktığımız için böyle. Hepsini topluyoruz. Kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. İki defa üstüne doluyorum. Son yaptığım noktaya tekrar 1, 2, 2 defa doluyorum. Aynı noktaya yapıyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2. Bu şekilde tekrar 2 defa doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye ilmeğimi bırakıyorum. Sonuncuyu tekrar aynı yere 3'er tane yapıyoruz. Evet, bu şekilde hepsini bir kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Kapattığımız zincirle beraber 4 yapıyor.
Tekrar 2 üstüne doluyorum. Her seferinde ilk önce son yaptığımızın dibine batıyoruz. Bir tane daha göstereyim şöyle. Üç tane yapıyoruz. 2 doluyup 1 2 3 dördüncüye. Aynı yere. Tekrar aynı yere. Bakın bu şekilde hepsini topluyorum. Topladık, bir zincir çektik kapatmasıyla. 1 2 3, toplamda burada 4 tane zincirimiz var. Bakın bu şekilde şu noktaya kadar gelelim, hatta sonuncuyu da beraber örüp bağlantısını yapalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Burada bir iki tane üçüncü yere batacağız. Normalde dördüncü yere batıyorduk. Bu fark etmiyor artık. Sizin de denk gelmeyebilir. Şimdi sonuncuyu da beraber örüyoruz. Bağlantısını da yapacağız. Evet, ilk kısmı yaptık. Şimdi de şuraya, şu ilk yaptığımızın dibine yapacağız. Şu kısım. Hepsini birden topluyoruz. Bir zincirle kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın şöyle. Bu zincirin bağlantısını şuraya yapacağız. Şu ilk zincir çektiğimiz yere giriyorum. Alıyorum. Bu şekilde. 3 zincir çekiyorum buraya. Bakın. Örneğimizin yarısı tamamlandı. Tekrar üzerine 2 defa doluyorum. Şu kısma batıyorum. Yani zincirin dibine. Üç tane trabzan yapıyorum. Tekrar üstüne doluyorum. Bakın şu tepesine. Yine aynı yere. Tekrar. Şu şekilde hepsini beraber çekiyorum. Bir zincirle de kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Bu şekilde tekrar doluyorum ve bakın yine aynı yere.
ikinciyi yaptık. 3. Tekrar doluyorum üzerine. Şimdi bu kısmı. Tepe noktalarına topladığımız kısımlara bu şu yerlere batacağız. Üst sırada. Hemen kapatmasını da yapalım. Hepsini beraber topluyorum. Bir zincirle kapatıyorum. 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi devam edeceğiz. Yine aynı şekilde bakın. 3 zincir çektik. Önce son yaptığımızın dibine, sonra buraya toplayıp 4 zincir çekiyoruz. Topladığımız zincirle beraber. Sonra tekrar dibine, sonra karşıya. Sistem aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim yine. Evet, sonuncuya geldim. 4 zincir çektim. Yine aynı sistem. Alt sırada yaptığımız şekilde yapacağız bu üstü de. Yine ayrıntılı olarak göstermek istedim. Evet, 3'ü tamamladık. Bakın. Şimdi şu kısmı. Şuraya. Birleştirme noktasına geldim. Bakın. Şu tepe kısmına giriyorum. Bu şekilde. Buraya bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Önce örneğimizi şöyle bir düzeltelim. Bir zincir çektim. Aynı yere sık iğne yaptım. Şimdi bu zincirlerin üstüne 1, 2, 3. Bakın, bir de tepe noktasını çekiyorum. 1, 2, 3. Bir de tepe noktasına 3 zincir, bir tane de tepe noktasına çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Dönüp geliyoruz. Yine şurada ilk yaptığımız sıralarda olduğu gibi bağlantımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip o zincirin aynı yere dibine batarak 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Sık iğnenin üzerine 3 sıra yaptıktan sonra örneğimizi bu şekilde devam ediyoruz. İstediğimiz boyuta kadar. Siz bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Boyutu tamamen size kalmış. Bakın, ipim kalın olduğu için ölçüsüz yaptım. Biraz fazla da dikkat etmedim. Bu şekilde de olabilir, fark etmiyor. Farklı bir şey yapmayacağız. Bakın. Şimdi birinci sıra şöyle, şundan göstereyim. 1, 2, 3 birleştirdikten sonra 3 zincir çekip yine aynı noktaya batarak 3 trabzan aynı noktaya batarak, yine şuradan göstereyim.
sık iğnelerin üstüne başlangıç noktasındaki gibi aralarda 3'er tane atlayarak bu şekilde devam ediyoruz. Devam edelim, bitirelim bakalım. Evet, telefon kılıfımı bitirdim. Şöyle biraz. Bakın, burada ince iple yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örnek oldu. Burada da kalın ip kullandığım için 1, 2, 3 sıralı örnek oldu. Sadece şundan farkı, düğmem büyük olduğu için şuraya bir sıra fazla sık iğne gittim. Aralarda 3 sıra yapmıştık. Burada 4 sıra yaptım. Elimde olan düğmeyi de diktim. Sizler istediğiniz kullanabilirsiniz. Bunu bileğe takmalı. Bunu da boyuna asmalı yapacağım. Yani çanta gibi değil, ön kısımda duracak. Şöyle dikeceğim kadar bir ip bırakıyorum. Üç zincir çektim. İkincisine giriyorum. Kapatıyorum. Örneğimi çeviriyorum. Daha detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Bakın. Şöyle şunu alayım. Üst üste gelmesin renk. Şimdi bunu hep aynı yöne çeviriyoruz. Bakın şurada görünüyor 2 tane ilmek. Bunu çeviriyorum bu tarafa. O 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Sıkı yaptığım için biraz zor oldu geçmek. Şöyle geniş yapacağım. Kapattım. Tekrar aynı yöne çevirdim. Her çevirdiğimde o 2 ilmek burada. Bakın. İpi hep aynı yöne çeviriyorum. 2 ilmeğin içine giriyorum. Kapatıyorum sık iğne yapar gibi. Bakın. Yönünü hep aynı çeviriyoruz. Buradan 2 ilmeğin içinden geçip ilmek alıyorum. Kapatıyorum. Çeviriyorum. Kapatıyorum. Evet, bu şekilde istediğiniz gibi, isterseniz çapraz çantada örebilirsiniz. Ön kısma gelecek şekilde az önce anlattığım gibi de örebilirsiniz. Böyle isterseniz bileğinize de takabilirsiniz. Ben hemen bunun ölçüsünü vereyim. Şu an pek verilecek bir ölçüde değil ama 14 santim, birer santim de içeriden diktiğinize göre 15, 15 en başta 30. Aa, görünmüyormuş. Şöyle göstereyim. Bakın 15 santim. Şu kısımda dikili. Bu kadar. Evet, sizler de istediğiniz gibi sapını örelim. En sonunda onu da dikeceğim. Şöyle yanlara kameraya yaklaştırdığım zaman kadrajdan çok çıkıyorum. Şu yanlara dikeceğim. Ondan sonra da ilk yerini yapalım. Evet, şöyle alayım. Bir tarafını diktim. Dikmesi çok pratik. Bunu da pek paylaşacağım. Şöyle önce yönünü bir bulayım. 80 santim ördüm. Çanta kordonu.
Şu göründüğü gibi bakın şu kısma. Bu şekilde dikeceğim. İçeriden gizleme yöntemiyle değil, bu şekilde gelişigüzel dikeceğim. Ama çok minik dokunuşlarla, mesela bir sık iğnenin boyu kadar dikiş atacağım. Mesela bir sık iğnenin içine giriyorum böyle. Bu şekilde. Giriyorum. Şu kısım ince olduğu için bakın şöyle kalın yerinden alacağım. Orası içine geçsin diye. Şöyle sık iğnelerin arasından normal dikiş tekniğiyle yapınca burada diktiğimiz yer bakın belli olmuyor. Bu şekilde ufak ufak dikelim. Evet, çanta sapını bitirdim. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi şuraya bir halka örelim. Şu şekilde tutacağım. Şöyle bir bakayım. Buradan yapacağız. Şu kısım. Evet. İpimizi sabitliyoruz. Bu şekilde bağlantısını yapıyorum. ...15 tane zincir çektim. Burayı deneyerek yapmamız gerekiyor. Şöyle ipini alttan geçireyim. Biraz dolandım. Bakın. Evet. 15. Benim çantam için 15 sayısı az geldi. 16, 17. Bu şekilde ayarlaması yapacağım. Hatta bir telefonla şöyle alayım. Çünkü bu dolu olacak. Şu kısım kabarık kalıyor. Bunu bu şekilde ölçelim. Evet. Bu şekilde olacak. 17 zincir tam geldi. Evet. Şimdi de bağlantısını yapalım. On yedi zincir çektik. Şöyle zincirimiz dönmesin. Bunları böyle gösteriyorum ki muntazam dursun. Şöyle zincirimiz düz olsun. Evet, şimdi tamam. 2 zincirimiz söküldü. Aynı noktaya ya da dilerseniz bir sonraki sık iğneye sabitleyebilirsiniz. Burada nereye yapmışım bir bakayım. Aynı noktaya yapmışım. Burada da aynı noktaya yapalım. Şu ipi de aradan sabitleyelim ki şimdi bu ipi içeri alma tekniğini göstereceğim.
Şimdi örgülerde bu biraz tümsek kalıyor. Bunu tümsekliği biraz aza indirmek için bu şekil yönüne bu şekilde ördük. Bunu bu şekil yönden şöyle aradan alıp bu şekilde kaybedebiliriz. Evet, bu şekilde de iplerimizi temizleyelim. Evet. Şöyle takalım düğmemizi. Kullanacağım telefon şu şekilde göründüğü için bu şekilde ayarlamasını yaptım. Tabii ki bu şekilde eğer telefonunuz tamamen içine kalacaksa zincir sayısını azaltın, tamamen kapansın burası. Benimki bu şekilde kalacak. Onun için bu şekilde göstereyim. Bu telefona göre örmedim. Şöyle kolye tarzında boynumuza takacağımız bir güzel telefon çantamız oldu. Pratik, hemen kolumuza takıp çıkabileceğimiz, şöyle de biraz güzel bir çantamız oldu. Çanta derken telefon çantası. Evet, böyle iki iple nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Umarım sizler de beğenir ve örersiniz. Şimdiden öreceklere kolay gelsin. Eğer kanalıma da abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirim tuşunu da aktif hale getirirsiniz. Şöyle sağ köşelerde bir yerde alt başlık kısmının orada bir çan resmi var. Çan resmine basıp tümü diye işaretlerseniz video attığım zaman ilk sizlerin haberi olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.